Muhammed çıkmış para için nerelere kadar gelmiş yani. 40 yaşında kadınla falan evlenmiş. Koyun satıyor diyelim. Domuz etini bir aram kılıyor. Tık koyundan parayı buluyor. Ben de isterdim o zaman kabilede doğup öldükten sonra cennette avokado yemek. Şimdi o adam torpilli gitti. Ben niye gidemedim ki şimdi? Tamam özgürsün ama bana 5 vakit namaz kılacaksın. Hep böyle amalar oluyor şimdi. Ama yapmazsan da yakarım ama özgürsün. 2+2 4 eder derecesinde ispatlarım. Nasıl ispatlarsın dost? %100 ispatlarım. Aklına ve mantığına kesin bir delil sonucu. Sen mi demiştin? Arkadaşlar arasında çok konuşuyoruz gibi mi? Aynen. Çok konuşuyoruz da ya benim pek bir inancım yok. Sisteme tamamen parasal olarak bakıyorum yani bu dinlere. Ciddi söylüyorum. Mesela Hz. Muhammed dönemin o zaman en fakir adamınken çıkmış para için nerelere kadar gelmiş yani. 40 yaşında kadınla falan evlenmiş. 500-600'lü seneler yani 40 ölüm yaşı 45 anladın mı? Sırf para yani maddi. Başarı öyküsü. Adam koyun satıyor diyelim. Domuz etini bir aram kılıyor. Tık koyundan parayı buluyor. Mesela onunla alakalı delilin var mı? Kendi varsayımım ya. Ben hani böyle olabilir diye düşünüyorum yani. Ama bu senin tahminin işte. Bunu destekleyemiyorsan bu o zaman delil olmaz. Ya destekleyemem, bunu kanıtlayamam ki zaten. Kanıtlayamadığın bir şey için neden peki bıraktın? Şöyle söyleyeyim. Ben bunu nasıl kanıtlayabilirim? O zaman bunu konuşalım. İşte bunu kanıtlayamazsın ama şunu söyleyebiliriz. Hayatına baktığımızda Mekke'deki insanlar sırf davasından vazgeçsinler diye tüm varlıklarını ona vermeye kabul ediyorlar. Seni diyorlar reis yapalım başımıza. Neden biliyor musun? Çünkü Kabe biliyorsun tüm oradaki inançlar için kutsal bir mekan ve yeni bir dinle geliyor birisi. Bu sefer diyorlar ki bir dakika bizim gelir kaynağı gidiyor. Bu sefer ona teklif gönderiyorlar. Diyorlar ki sana tüm mal varlığımızı verelim. İstiyorsan sana tüm kadınlarımızı verelim. Hepsini verelim yeter ki bu davandan vazgeç. Güneşi bir elime, ayı bir elime verseniz ben bu davadan vazgeçmem diyerek acılara ve işkencelere dayana senelerce orada davasına devam ediyor. Para içinse senin dediğin gibi o zaman burada tüm parayı alabilirdi fırsat gelmiş. Ama hiçbir parayı almıyor. Demek ki zenginlik için değilmiş. Peki buna %100 emin miyiz? Evet bu tarihsel kaynaklarda da. Açıklamalarda böyle evet. Ben kanıtlarım sana bunu. Tamam. Bunu birkaç yerde okutabilirim sana. Şöyle söyleyeyim. Bugün şimdi şu yoldan birini çevirelim. Herhangi bir Müslüman. Kitabı tam olarak okumamış bir Müslümanı varsayalım. Ama şimdi bu adam Müslüman diye cennete gidecek anlatılana göre. Ama bir Hristiyana baktığımız zaman hiçbir dini araştırmamış. Sadece Hristiyan bir toplumda doğduğu için bir Hristiyan olmuş yani. Bu adam cehenneme gidecek ama bunun seçme hakkı yoktu yani. Siz diyorsunuz ki Hristiyan olan şanssız. Ben tam tersi diyorum. Müslüman olanlar daha şanssız. Neden? Mesela abi Şampiyonlar Ligi maçı düştü. İlk maç bitmiş 1-0 yendi değil. İkinci maçı 90. dakikaya kadar defansla oynuyor. Neden? Bir gol atmışız ya. O maç bize yetecek. Ama ne oluyor? Son dakikada gol yeme şansımız da var mı? Evet, var. Karşı rakipten son dakikada gol yeme şansım olduğu için maçı yata geçirdiğimden dolayı bu sefer diyorum ki çok şanssızlıktır. Çünkü saldırmayı bırakmışsın. Kendini garantide bilmişsin. Bunun gibi de Müslümanlar daha şanssız dedim. Neden? Çünkü insanlar burada iman ettiğini ve garanti bir şekilde cennete gideceğini sanıyorlar. Neden? Müslümanız baba gideceğiz diyor. Halbuki öyle mi durum? Öyle değil. Çünkü iman meselesi sonuç meselesi. Yani bir insan imanlı yaşıyor olabilir ama adam ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne Allah'ı tanımış, ne bir şeyden haberi var. Bu insanın nasıl gideceğiyle alakalı hiçbir bilgi yok. Kesin bir garanti yok. Biz burada soru cevap yapıyoruz ya. Son anda şeytan geliyor. Bu konuştuğumuz soru cevapları şeytan yapıyor bu sefer. Bu soruları şeytan soruyor. Eğer bir insan bu sorulara cevap veremiyorsa ölüm anında cevap verebilir mi? Yani. Veremez. Bu soruları madem ki sen öğrenmedin, madem ki sen tanıman gereken Allah'ı tanımadın, o zaman ölüm anında bu sorulara hazır olman lazım. Ehli fetret tabir ettiğimiz bir olay var. Ayette geçiyor ki: "Ve ma kunna muazzibin hatta neb'ase rasula." Biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Şimdi o zaman bazı insan grupları var. Eğer peygamber gitmediyse, bilgi gitmediyse İslam diyor ki bunlar cehenneme gitmez. O zaman bu tam bir adalet oluyor. Neden? Adalet dediğim bireysel olarak sorumlu olmaktır. Sana ne verildiyse. Şimdi adam doğduğu yeri seçmiyor. Şimdi ben de isterdim o zaman kabilede doğup öldükten sonra cennette avokado yemek. Ama şimdi ben burada doğdum. Bunu ben seçemedim. Şimdi o adam torpilli gitti. Ben niye gidemedim ki şimdi? Ben orada sorarım çıktığım zaman eğer tekten. Derim abi derim hani onlar niye dedim sorgusuz giriyor? Derim yani. Sorarım ben bunu. Peki ben sana şunu soracağım. Bu şapka senin mülkün mü bu? Evet benim doğru benim mülküm. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder mi? Evet. Ben şimdi gelip ya kardeşim ver şu şapkanı. Bu şapkanı boyayacağım kardeşim. Siyah olmaz, beyaz olacak diyebilir miyim? Diyemezsin. Diyemem. Neden? Mülk senin. Bunun gibi de cennet de dünyada komple Allah'ın. Mülk onun olduğu gibi istediği gibi tasarruf da ediyor. O zaman burada biz adaletsizlik diyemeyiz. Ya kardeşim cennet onlar gidiyor hep beraber gidelim o zaman. Yani mekan bizim değil ki. Bireysel olarak kim neyden sorumluysa ona bizzat sorumlu tuttuğu şeyden sınava çekiyor. Kıskançlık sınırın 100 diyelim, tamam mı? Senin kıskançlık sınırında 10 diyelim. Şimdi Allah senden %50 beklediği gibi senden de onda 5 bekliyor. İkinizden de 50 istemiyor. Şimdi mülk onun, her şey onun. Okey, eyvallah, tamam. Dünya da onun. Ama bana bunu gelirken
çocukken sormadı. Sorduğunu iddia ediyorlar ama ben hatırlamıyorum bunu. Süper. Şunu söyleyeyim kanka. Çok güzel bir soru. Top 10'da diyebilirim yani. Bir anneye şunu diyebilir miyiz? Gece hastalandı, hemen üstünü örtüyor. Çocuğu acıkıyor, hemen gidiyor yemek veriyor. Biz gidip anneye şunu söyleyebilir miyiz ki ya neden çocuğa böyle şefkat duyuyorsun? Senin ne kârına diyebilir miyiz? Yiyemezsin ondan çıkma. Onun yani. Benim şefkatim var. Ben bunun için böyle davranıyorum diyecektir. Bunun gibi veya bir doktor düşünelim. Bir çözüm bulmuş, bir yöntem bulmuş. 5 saniyede tüm hastalıkları iyileştiriyor. Şöyle bir özelliği de olsun. Hikmetli bir doktor. Yaptığı her işte en mantıklısını, bir, iki en faydalısını yapar. Adamın özelliği bu diyelim. Bu doktor böyle bir 5 saniyede tüm hastalığı çözecek bir yöntem bulmuşken bir gün çıkıp şunu demez. Kardeşim ben bu işi bırakıyorum. Artık çiğ köfte dükkanı açacağım. Çift lavaş çiğ köfte dağıtacağım demez. Der mi? Demez. 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 Ben olsam ben de demezdim yani. Demez değil mi? Neden? Hikmeti bu değil çünkü. Süper abi. Çünkü adamın özelliği vardı. Neydi? Yaptığı her işte en mantıklı ve en faydalı işi yapacak. Zaten en mantıklı, en faydalı işi tüm insanları iyileştirecek mükemmel bir iş bulmuş. Çiğ köfte dükkanı da açabilir, farklı bir iş yapabilir ama en faydalı işi yapabileceği için bu doktorluk mesleğini bırakmayacaktır. Bunu uygulayacaktır. Aynen bu örneklerdeki gibi de. Allah'ın da hikmet ismi vardır. Hakim ismi. Yaptığı her işte en mantıklı ve en faydalı işi yapma özelliği var. Ve Allah'ın bir de şefkat özelliği var. Rahim ismi, Rahman ismi. Anneye diyemeyiz ya neden böyle yaptın? Anne diyecek ki benim özelliğim. Doktorun da özelliğinden dolayı bunu yapmıştır. Allah da en faydalı ve en hikmetli işi yapmıştır ve kainatı yokluktan varlığa getirmiştir. Çünkü sonsuz güç sahibi, sonsuz hazineleri olan, sonsuz şefkatli, sonsuz ikram sahibi, her şeye hakim olan bir zat elbette varlık alemine gelmeye fıtraten muhtaç olan bu insanları varlık alemine getirmiştir. Bu sonsuz hediyeleri, sonsuz zenginliğini bunlara ikram ederek en mantıklı işi yapmıştır. Nasıl? Doğru. Yokluğu da tercih edebilir miydi? Edebilirdi. Ama dedik ya doktor çiğ köfte dükkanı açmaz. Allah da sonsuz hazineler sahibiyken, böyle bir şey yapacak güce kuvvete sahipken ve bizim de yokluktan varlığa gelme gibi bir nimeti tatma durumumuz varken Allah da şefkatinden, hikmetinden dolayı bizi yokluktan varlığa getirmiştir. Bir sayı doğrusunu düşün. Sayı doğrusunun sol tarafı sürekli eksi midir? Sürekli eksidir. O zaman diyeceğiz ki sen sıfır noktasında da olsan, pozitif noktada da olsan her türlü kârda mısın? Yani sayılır. İşte bu örnekteki gibi de yokluk alemi şerri mas olarak kabul edilir. Yoksun zaten. Üzerinde konuşacağımız bir şey de yok. Ama varlık alemi her zaman hayır mastır. Bunun gibi de Allah yine burada merhametinden ve hikmetinden hiçlik aleminden insanları varlık alemine getirmiştir. Varlık alemine getirdiği gibi bırakmayıp kainata padişah hükmüne getirmiştir. Kur'an bunu söylüyor. Sizler diyor yeryüzünün halifesisiniz. Kainatta Allah'ı bulmak için koşturan aslında dedektifleriz. Allah bizi sadece ıspanakla yaşayan bir mahlukla yapabilirdi. Ama yapmış mı? Yapmamış. Ben şu an desem ki ya beyler ya gelin çok güzel muhabbet oldu. Sizi yemeğe götüreceğim desem. Önce şurada bir saat ne yiyeceğimizi konuşuruz. Aşağı yukarı evet. Niye? Yüzler, binler çeşit yiyecek var. Şimdi yokluktan varlığa getirip, bizi imtihana getirip de böyle inanılmaz zorlu sınava da tutmamış. Burada mutlu etmeye de devam ediyor. Mükemmel bir dedektiflik mesleğini de vermiş. Devamında sonsuz cenneti de vaat etmiş ve götüreceğini söylemiş. Bireysel olarak sorumlu tutacağını da belirtmiş. Kimseye haksızlık yapmayacağını da söylemiş. Ve bununla beraber sonsuz bir hayata, sonsuz bir cennete doğru da bizi hazırlamış. O zaman diyeceğiz ki abi elbette yokluk aleminden varlığa gelmek en hikmetli, en şefkatli ve en mantıklı iştir. Kader var mıdır yok mu yani? Kaderimiz yazılı mı yoksa biz mi yazıyoruz? Şöyle söyleyeyim, kader Allah'ın bilmesi olarak düşünürsek, Allah da zamana bağlı olmadığından dolayı, sonsuz ilim sahibi olduğundan dolayı elbette bilme kavramı onun için normal olması lazım. Bizler mesela yarın ne olacağını bilmeyiz. Bir saat sonra ne olacağını bilir miyiz? Bilmeyiz. Neden? Zamana bağlı biz kısıtlı yaşıyoruz. Ama yaratıcı, zamanı da yaratan olduğundan dolayı elbette zamana bağlı değildir. Demek ki yarını bilmesi çok normal ve zorunluluktur. Yaratıcı evreni yaratmış. Zamanından sonra ne olacağını da bilir herhalde yani. Kaderimiz yazıldıysa bizim amacımız ne? İnsanlığın amacı nedir? Süper. Üçümüz çıktık beyler bugün dağa çıkıyoruz dedik. Kamp yapalım dedik. Üçümüz oturuyoruz abi. Şöyle bir döneme işte karşılıklı trenler geliyor. Dedim ki beyler ciddi hızda trenler geliyor ve bunlar 10 saniye sonra çarpışacak. Çünkü hesaplama yaptım fizik formülüyle. Ve kağıda yazdım. Ve gerçekten de 10 saniye sonra çarpışma gerçekleşti. Bestami sen yazdığın için bu trenler çarpıştı. Biz seni polise şikayet edeceğiz diyebilir misiniz? Değil mi? Diyemem. Çünkü ilim maluma tabidir. Benim yazmam trenlerin hareketine bağlıydı. Bunun gibi de Allah'ın bilmesi sonuca etki etmez. Nasıl ki ben biliyorum diye trenler çarpışmadı. Trenler çarpışacağını ben bildim. Öyle yazdım. Allah bizim yapacağımızı bildi. Ona göre kaderimize yazdı. Şimdi bu paradoksa girmiş oluyor. Şimdi şöyle olmuş oluyor. Her şeyi biliyordu ama kaderi kendim yazıyordum. Ama şimdi onun bildiğinden şaşamazsam kaderi nasıl kendim yazmış olabiliyorum? Bu paradoks değil, çok açık bir olay ama açıklamak gerekir. Mesela bir asansöre binsek beraber. Asansörün
dizaynını kim tasarladı, işte bu ip sistemini kim ayarladı bunu bilemeyiz. Ama hangi kata gideceğimizi biz belirleriz. Artı 7'ye de gidebilirim, eksi 7'ye de gidebilirim. Aynen bunun gibi de. Bizler de külli irade dediğimiz erkek mi olma, kız mı olma, ailenin seçimi, görünüşümüz nasıl olur? Bu gibi olayları bilmiyoruz. Biz ayarlamadık. Direkt Allah yarattı. Asansörün kuruluş sistemi gibi düşünün. Ama dedik ki asansörde hangi kata çıkacağımızı bizzat biz belirliyoruz. Bunun gibi de ne yapacağımızda cüz'i irade ile kendimiz karar veririz. Artı 7 cami de olabilir. Eksi 7 günah işleyeceğin bir yere de gidebilirsin. Burada sen özgürsün. Mesela bugün şapkayı takmayı takmamaya tercih eden sen misin? Evet tabii ki de benim. Ben zorladım mı veya biri zorladı mı? Biri zorlamadı. Bak bu cüz'i irade. Demek ki biz serbestiz baba. Özgürüz yani, bu noktada sıkıntı yok. Az önceki tren örneğinde şunu demedim. İşte makinistleri ben yönlendirdim demedim. Sadece nereye gideceklerini bildim dedim. Bilmek müdahale etmekle karıştırılıyor. Mesela güneşin farklı renkleri vardır. Bir sarı bir kırmızı diyelim. Sarı farklı özellik gösterir. Kırmızı farklı özellik gösterir. Bunun gibi de Allah'ın da farklı isimleri vardır. Mesela El Alim. Allah'ın bilme ismi. Kader dediğimiz konu buradan geliyor. El Alim ismi güneşin sarı rengi gibi düşün. Farklı bir özelliktir. Bir de Kadir ismi vardır. Kadir ismi de farklı özelliktir. Güneşin diğer rengi gibi düşün. Ama biz ne yapıyoruz? Allah biliyor evet ama biz kudret ismiyle, Kadir ismiyle karıştırıyoruz. Halbuki kader El Alim'den gelirken Allah'ın bizlere müdahale etmesi, bizi yaratması, fiiliyatlar Kadir isminden gelir. Bunlar farklı özelliktir. Ama kader kavramını diyoruz ki ya kudret evet biliyorsa bir dakika müdahale ediyor gibi karıştırıyoruz. Halbuki bunlar farklı özellik olduğundan bunları ayırt etsek olay çözülecek. Çok güzel bir şey. Serbestiz ama imanın şartları var. Şimdi düşündüğünüz zaman hani şimdi özgürlük. Tamam özgürsün ama bana 5 vakit namaz kılacaksın. Özgürsün ama kurban keseceksin imkanın varsa. Özgürsün ama hep böyle amalar oluyor şimdi. Adam şimdi bir de söylüyor. Ama yapmazsan da hani yakarım ama özgürsün. Özgürlük seçimde. Mesela şu an siz değilsiniz. Kimse zorluyor mu sizi Müslüman olacaksınız illa diye? Hayır. İşte Allah diyor ki din seçiminde özgürsün. Kur'an'da bunu diyor. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu senin seçimin, sıkıntı yok. Ama iman ettikten sonra bu dediğimiz namaz, oruç olayları sen onu yapmakla mükellef oluyorsun. Zorunluluk. Burada özgürsün demiyor. Bunu yapacaksın diyor. Çünkü senin yaratılış amacın var. Senin bu dünyaya geliş amacın var. Zaten biz dedektif olarak geldiğimiz için dedektifin de görevi olması lazım. Kainatı inceleme görevin var. Kainatı anlama görevin var. Namaz da yine Allah'ı hatırlamak, Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmek için bir görev yine. Bunları yapacaksın. Ama seçim konusunda özgür müsün? Özgürsün. Bu noktada sıkıntı yok. Ama yine özgür olduğun gibi sen buraya dedektif olarak geldiğinden dolayı yaratıcıyı bulma görevimizi zaten beraber yapmışız. Bu görevle beraber nasıl? Güzel bir yere değindin, evet. Bu görevle beraber de Allah yöntem sunuyor. Çünkü eğer yaratıcı yarattıysa neden yarattı? Bizi neden gönderdi? Dedektifim ama ipuçları nedir? Bunun gibi bana bilgiler vermezse burası anlaşılamaz. Anlaşılmayan bir kitap o zaman yazılmanın bir manası kalır mı? Kalmaz. Niye yazıldı o zaman bu kitap? Veya beraber bir sergi açsak. Beyler üçlü bir sergi açıyoruz. Mükemmel bir mekan açalım. Oradan iyi para yırtarız deyip sergi açtık. Geldik mükemmel antik eserler koyuyoruz. Kanuni Sultan Süleyman zamanından kalma onun oturduğu koltuk. İnsanları davet ettik. Geliyorlar. Eğer ki ben oraya bir rehber koymazsam, oraya gelen insanlara beyler bakın bu buradan kalmadır, bu antikadır, bu Kanuni Sultan Süleyman'dan kalma bir koltuktur deyip antikaları anlatacak bir rehber koymazsam bu sergi alanını açma amacımız boşa gitmez mi? Aynen, yani ne koltuğu olduğunu bilmiyorsun işte. Mantıksız olur. Bunun gibi de ya küçücük bir sergi alanı dahi anlaşılamıyorken şu koca kainat nasıl olur da bir peygambersiz anlaşılabilsin? Anlaşılabilir mi ya? Yani öyle olsaydı Ben insanlar şöyle düşünüyorum. kendi kendine sadece iyinin ve kötünün ne olduğunu anlardı. Bu da anlaşılmaz. Robin Hood'un yaptığı iyilik mi sizce kötülük mü? Hırsız çünkü. Yani zenginden çalıp fakire vermek kimin nasıl yani Ne taraftan iyi gibi bak- görünüyor. Ne taraftan Bakış açısına göre değişiyor. Ben de bunu demeye çalışıyorum. Bakış açısına göre değişir. İyi ve kötüyü ayırt edemeyiz. Yani görevli olarak gelmişiz dedektif olarak. Ne doğru ne yanlış belli değil. Bir kitap gelmemiş. Bir rehber bana hiçbir şey anlatmıyor. Hepimiz tek başımıza bulmaya çalışıyoruz. Ortada ipucu yok. Ya böyle mantıksızlık olur mu ya? Yaratıcıyı kabul edip peygamberi kabul etmeme. Doğruyu yanlışı ayırt edecek kitabı kabul etmeme. Böyle bir durum hiç olabilir mi? Hiçbir mantık yok. Çünkü en ufak noktada dahi anlaşamıyoruz. Ve bir de şöyle bir durum var. Sonsuz cennet, sonsuz cehennem. Bu kadar önemli bir konu. Hiç kitap olmadan, hiç rehber olmadan böyle bir sonuca bağlanabilir mi? tamam bağlanamayabilir ama şimdi Hristiyanlara da işte ne bileyim hani onlar da iyinin kötünün ne olduğunu biliyor. Ben İncil'i de okudum. Diğer dinlere de genel itibariyle baktım. Ve Kur'an'a da baktım. İçerisinde inanılmaz mucizelerle beraber hak kitap olduğunu size 2+2 4 eder derecesinde ispatlarım. %100 ispatlarım. %100. %100 ispat. Nasıl ispatlarsın dost? İspatlarsam Müslüman olur musun? Ne? Senin için düşünürüm. Mantıklı gelirse de olurum. Aklına ve mantığına kesin bir delil sunacağım. Buyur.
Seni çok dinlerim. Gerçekten bak. Ben de merak ediyorum, evet. Tamam. Vallahi çok merak ediyorum. Sen fikrini değiştirir misin? Tabii ki de sürekli bu çelişkinin içindeyim. Eleme yapacağız. İki şık var. Ya bir insan yazmıştır ya da gerçekten yaratıcı göndermiştir. Kur'an'a baktığımda bir insanın yazamayacağına dair yüzlerce belki örnek görüyorum. Yüzlerce örnek. Bilimin yeni bulduğu buluşlar Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çok net bir şekilde var. Mesela fizikten bahsediyor, astronomiden bahsediyor, embriyolojiden bahsediyor, zoolojiden bahsediyor, botanikten bahsediyor ve çeşit çeşit. Bunlar dahi 20. yüzyılda ve 19. yüzyılda yeni bulduğumuz keşifler. Mesela embriyolojiden bahseden bir bilgi var. Zümer suresi 6. ayette Allah buyuruyor ki biz insanı anne karnında 3 karanlık evrede yarattık diyor. Temel embriyoloji kitabında geçen bir bilgi artık bu. Herkesin kabul ettiği bir gerçek. Batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve amniyon zarı karanlığı olarak 3 karanlık evrede gerçekten insan oluşuyor. Ben bunu ultrasonun gelişmesiyle 1974'lü yıllarda yeni keşfettiğim bir embriyoloji varken bir insanın kalkıp 1400 yıl öncesinden bu bilgiyi bana sunması imkan dahilinde değildir. Bir tane profesör var. Embriyolojinin profesörlerinden. Keith Moore isminde. Diyor ki biz bu incelemeleri yaptıktan sonra Kur'an ayetlerini gördüğümüzde şaşırılacak bir olayla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz diyor. Yani bir insanın bilme ihtimali yok. Veya bakıyorum astronomiden bahseden Tarık suresinde geçiyor, diyor ki semavattan bahsediyor, onun yansıtıcı özelliği vardır diyor. Güneş ışınları biliyorsunuz yansıma özelliği var. Hatta şu an telefonla konuşma, radyo frekansları ne oluyor? İç taraftan yansımayla mı gerçekleşiyor? Aynen öyle. Ama ben bunu daha yeni keşfetmişim. Veya kainatın genişleme bilgisi geçiyor. Diyor ki Zariyat suresi 47'ye وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدِي وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Semavatı biz bina ettik ve muhakkak ki biz onu genişletmekteyiz. Musi'un kelimesi Arapçada evse'un kökünden geliyor ve bu da genişletmek manasında. Newton dahi kainat sabittir, genişlemez derken 1929'lu yıllarda Hubble teleskopla beraber kainatın genişlediğini bildiriyor. Newton dahi bilimin babası bu bilgiyi bilmiyorken birisi çıkıyor diyor ki kainat genişlemektedir. Veya zoolojiden bahsediyor. Nahl suresinde bal yapan arının dişi olduğunu söylüyor. Ve gerçekten ben görüyorum ki şu an yeni keşiflerle artık bal yapan arı dişi olan, erkek değil. Örümcekten bahsediyor yine diğer ayette. Ağ yapan örümcek dişi olarak tanımlıyor ve gerçekten ağ yapan örümcek dişi olarak karşımıza çıkıyor. Veya demirden bahsediyor. Hadid suresi 25'te ve enzelnel hadide biz demiri gökten indirdik diyor. Enzelne nezele kökünden geliyor yine. Bir dakika ya, burada şaşırtıcı bir durum var. Biz demiri maden olarak çıkarmıyor muyuz yerden? Ama Kur'an diyor ki gökten indirdik. Enteresan. Ama yeni artık bilim keşfediyor ki demir gökyüzünde nova ve süpernovadaki patlamalarla yeryüzüne meteor olarak gelmiştir diyor ve bilim diyor ki demir gökten geldi. Bir insan bu bilgiyi bilebilir mi? Bilemez. Bu bilgiyi bilemez. Çok doğru. Bilemez, evet. Doğru. Bence de bilemez. Bilimin belki B'sinin olmadığı bir dönemde çıkıp da birisi kainat genişliyor. İnsan anne rahminde 3 karanlık evrede oluştu. İşte Tarık suresinde yansıtma özelliği gibi birçok bilgilerden bahsediyorsa bunu kim gönderdiyse kainatın tamamına hakim. İnsanın rahimdeki olaylarını bildiği gibi kainatın tüm ayrıntılarını bilecek yaratıcı ancak, yani Allah ancak gönderebilir derim. Onlarca ben size örnek sayabilirim ama tek bir örnek dahi bir insanın bilemeyeceği için yeterli. Madem ki insan bunu yazamaz, elbette bunu gönderen, dedektif olarak aradığım, kim olduğunu bulmaya çalıştığım Allah'tır diyorum ve aradığım o rehber de sergi alanındaki gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorum ve aradığım kutsal kitapta Kur'an-ı Kerim diyorum. Senin için bu konuyu araştıracağım. Ben de. Tamam mı? Ben sana Arapçasıyla beraber, dil bilgisiyle beraber verdim. Araştıracağın her şeyi ben sana şu an söyledim. Bir uçurum kenarındayız üçümüz, tamam mı? Dışarıda hiçbir fayda olmadığı gibi ciddi zararlar varken önümüzde de bir saray var. Ve 99 kapısı kapalı, bir tane kapı açılmış. Ya da 99 kapı açık, bir tanesi kapalı olsa, ya beyler bir tane kapı kapalı ben girmiyorum der miyiz? Demeyiz. Dışarıda zaten kârı yok. İçeri niye girmeyeyim? İçeriden kapılar açarım birader. Aynı İslamiyet de o saray gibi bir saraydır. Ve bizler de İslamiyet'in dışında hiçbir kârı olmayan, hiçbir artısı olmayan dışarıdayız. Hiçbir kârı yok. Ama İslamiyet'te biz bir sürü kapı açtık aslında. Her bir delil bir kapıdır. Ve bizler bir tane dahi kapı açsak yetiyorken burada 10 tane kapı açtık. Ya beyler bu İslamiyet sarayına niye gireyim ki? Girilmez. Bütün kapıların açılması lazım. Yoksa girilmez kardeşim. Diyebilir miyiz abi ya? Yoksa bir kapının açılması yetmez mi bize? Yani kimi zaman Şu an insana çok güzel söyledin. Bak mantıklı geldi. Ben dedim ya sana tekrar araştıracağım. Bana bu zamana kadar söyleme. 2 kişi vardı bunu söyleyen. Mantıklı mı geldi? Bana bir senin anlattığın mantıklı gelmişti. Müslümanlıkla alakalı. Bir de diğer abinin anlattığı onu da söyleyeyim hani. Şunu soracağım kanka. O zaman biz madem ki onlarca kapı açtık. Buradan ayrıldıktan sonra hadi beyler Allah'a emanet dedikten sonra belki şurada bir kaza geçirilecek. Mümkün mü? Mümkün. Hiçbir kar yokken durduk yere sonsuz cehenneme gideceğiz. Aklınızdaki tüm soruları gerekirse saatlerce anlatmaya da hazırım. Bu bir kapı daha açılsa bir kapı daha yetmez mi? bazen bazı insanlara bir kapının açık olması da yetiyor. O kapının ne kadar etkileyici olduğu yeterli. Yani bazı insanlar. Sana Tamam, Vallahi bak, bir kapıdan etkileyici bahsediyorum geldi. ben.
Ben söylüyorum. Baba madem mantıklı geldi, niye beraber girmiyoruz kapıdan? Ben sana derim tamam iman ettim okey giderim ama bak kendimi kandırmış olurum. Bunu ben direkt bu konuda idrak edemem. Benim bunu düşünmem lazım. Bir kapı yetiyor. Ha bak bir kapı sana göre bence bana yetmiyor. Yetmediğini düşünüyorum yani. Ben kendim Her kapı açılsın diyorsun. her kapı açılmasa bile hani İçeriden açarız. birkaç tanesi açılsın. İçeriden Birkaç açarız. tanesi de açılsın yani. Her bir Kur'an ayeti bir kapı gibi düşün. Tamam senin için onu da Kur'an'ı da okuyacağım. Bak gerçek söylüyorum okuyacağım ya. Sen baba bir şey diyordun. Bir kapı yetmez mi? Yani yeter ama yani bazıları için de yetmez. Senin için. Yani yeterli olabilir, evet. Sen peki adım atmak istiyor musun? Girelim mi beraber saraya? Ben zaten bu adımı sürekli atıyorum yani. Ya, Ne bileyim bildiğim kadarıyla Tanrı'ya, Allah'a seslenmek için dua ediyorum. Ben de kendimi kandırmak istemiyorum. O yüzden ben de araştıracağım. Bence ben çok güzel bir adım attım. Süper. Ben çok sevindim. Ben aynen. Aynen. Söylüyorum sana. Ben bunları bilmiyordum. Öğrenmiş oldum senin sayende. Bu çok güzel bir şey aslında senin adına. Beni belki Müslüman yapmamış olabilirsin. Belki bu şu an Hidayet Allah'tan. Ben sadece size kapı açık beyler koşun diyorum. rehber olmuş olabilirsin ama hani rehber bu kadar yani. Yani demek istediğim konu bu. Ne yapalım biliyor musunuz beyler? Sözler Köşkü Avcılar'da beraber istediğiniz zaman gelin. Bir sürü ateist arkadaş geliyor, deist arkadaş geliyor. Sürekli bunları konuşup ispat yapıyoruz. İnşallah bu konuları uzun uzun orada konuşalım.